Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraberlik fikirleri üzerinde konuşacağız. Böylece umudumuzu kaybetmeyip daha dirençli oynayacağız. Şimdiki örneğimize geçiyorum. Konumu değerlendirdiğimiz zaman beyazların sadece fili var. Ve şahı bile atağa katılmış. Ve beyazlar şu an bir vezir geride. Ayrıca rakip file saldırıyor. Burada eğer fili kaçarsak siyah vezir aktifleşecek ve sonrasında piyonları toplayıp kazanç elde edecek. Aynı zamanda Einstein'ın arkadaşı olan 2. Dünya Şampiyonu Emanuel Laskar'ın bir sözü var. En zoru kazanılmış oyunu kazanmak. Yani burada siyahların işi aslında o kadar da kolay değil. Ve Laskar ayrıca şunu belirtiyor. Ne kadar kayıp konumda olursak olalım, ne kadar kötü konumda olursak olalım konumun avantajlarını yani iyi taraflarını görmemiz gerektiğini. Burada bakarsak Karaşah'ın hiçbir kaçış karesi yok. Ayrıca şunu da görüyoruz. Siyah at açmazla. Bizim fırsatlarımızdan bir tanesi. Burada beyaz taşlarla siz olsaydınız beyazları bu zor durumdan kurtarabilir miydiniz? Sizin hamleniz ne olurdu? Evet, burada tabii ki pes etmiyoruz. Duruma baktığımız zaman rakip şahın kötü konumundan yararlanıp zayıflığını gördüğümüz zaman siyah vezirin hareket etmekte zorlandığını göreceğiz ve şah h6 yapıp açmaza bir kere daha saldırıp rakip veziri hareketsiz bırakıyoruz. Diyelim ki vezir şöyle bir hamle yaptı. Mat oldu. Vezir hamle yapamıyor. Şah da hamle yapamıyor. Geriye kaldı piyonlar. Eğer piyonlar da hamle yapamıyorsa siyahlar zupsankta demektir. Örneğin burada siyahlar B5 oynasa bile geçerken alır ve hamle sırası yine siyahlar. Siyahlar veziriyle hamle yapamıyordu. Piyonuyla hamle yaptı ve tekrar piyon hamlesi. Bakın siyahlar zupsankta kaldı. Burada fili alsa bile artık beyazlar terfi eder. Umutsuz görünen konumda şah çekip sonrasında mat bile edebilir. Bu yüzden şah h6 oynadığı zaman siyahların bu fili alması gerek. Ve dikkat edersek şah tehdidi yokken beyazlar hiçbir taşıyla hamle yapamıyor. Piyonlar hareketsiz. Şaha bakalım. G5'i kaçamıyor çünkü vezir tutuyor orayı. H4'e kaçamıyor. Orayı da siyah at tutuyor. Şah tehdidi yokken hamle yapamıyorsak o zaman oyun pat demektir. Eğer kazanamıyorsak beraberlik fikirlerini kullanabiliriz. Burada da şah h6 ile beyaz şah kendini pat kapanına alıyor ve hareketsiz kalıp oyunu berabere yapıyor. Şimdi de bu konumu inceleyelim. Konuma baktığımızda siyah kaleler batarya yapmış ve bir hamle sonra mat istiyor. Ayrıca at da tehditte, kale de tehditte. Beyazlar için konum oldukça umutsuz görünüyor. Sanki bir savunma yokmuş gibi görünüyor ama bu kadar umutsuz görünen konumda bile beyazlar oyunu kaybetmekten kurtulabilir. 7. yatayda bir kalemiz varsa umut var demektir. Burada beyaz taşlarla siz olsaydınız ne oynardınız arkadaşlar? Sizin hamleniz ne olurdu? Yani beyazları bu zor durumdan kurtarabilir miydik? 7. yatayda kale ve at varken çok önemli beraberlik fikri var. Atla F6'dan hem şah çekip hem kaleyi tuttuğu zaman beyazlar rakip şah kaleyi alamıyor. F8'e kaçmak zorunda. Tekrar şah. Kaleye yaklaşsa bir daha şah. Kaleyi alamıyor. Ve burada çok önemli olan şey kalenin konumu. Yani şahın diğer kanada kaçmasına izin vermiyor. Rakip şah kanadında olmak zorunda. Daha önce beraberlikle ilgili konuları söylediğimde 3 kere aynı konum oluştuğu zaman beraber olduğunu söylemiştik. Şah F8'e gittiği zaman atla tekrar şah. Burada eğer şah hayır beraberliği istemiyorum derse, egosuna yenik düşerse köşeye kaçtıktan sonra kale ve atın müthiş işbirliğiyle köşede mat olur ve bu matın adı Arap matıdır. 7. yatayda kalemiz varsa ve atımız varsa kale at işbirliğiyle beraberlik fikrini kullanıp kaybetmekten kurtulabiliriz. Şimdi bu örneğimize bakalım. Bütün taşlar tükenmiş. Beyaz şah köşede. Siyahların sadece bir fil fazlası var ama bu fil çok güçlü. Çok güçlü bir çaprazı tutuyor ve beyazlar şah ile hamle yapamıyor. Eğer kalesiyle hamle yaparsa açarak şah. Fil şu an şah çekti. Kalede kaleyi istedi. Şah kaçtığı zaman siyahlar kale kazanır
ve sonrasında filin ve şahın yardımıyla beyaz şahı mat eder. Beyaz kale şah kanadına kaçsa bile siyahlar bu sefer kaleyi G6'ya kaldırıyor ve şah çektikten sonra dikkat edelim, fil şah çekiyor. Şah kaçınca kaleli şah ve mat. Evet, beyazlar ne oynarsa oynasın kalesini kaybediyor gibi görünüyor. Bu konumda beyazlar siz olsaydınız hamleniz ne olurdu? Beyazları kurtarabilir miydiniz? Evet, zor durumda kaldığımız zaman Lasker'in sözünü tekrar hatırlıyoruz. Konum ne kadar umutsuz görünürse görünsün konumdaki olumlu şeyleri görmemiz gerekiyor. Dikkat edersek beyaz şahın hiçbir kaçış karesi yok. Eğer kaleden kurtulursak oyun pat oldu. Yani kaleden öyle bir kurtulacağız ki rakip kaleyi aldığı zaman oyun pat olacak. O yüzden buradaki hamleye dikkat. Kale C6, fille aldı diyelim. Evet, kalesini korudu ama şu an hamle sırası beyazlarda ve şah hamle yapamıyor. Şah tehdidi yokken hamle yapamıyorsak oyun pat olmuş demektir. Burada kale C6 ile kaleden kurtuluyoruz ve pat hazırladık. Peki bu kaleyi şahla alırsa, evet, onun kalesini kazandık ve sonrasında bir fiil oyunu kazanmak için yeterli bir güç değildir arkadaşlar. Oyun yine beraber oldu. Evet, şimdi bu örneğimizi inceleyelim. Sıra beyazlar vezir geride ama güçlü bir piyonu var. Beyazlar kale H6 oynadığı zaman dikkat, gördüğümüz gibi şiş ya ve vezir kaçamıyor. İmkansız hamle. Vezir kaleyi alırsa piyonunu aldıktan sonra piyon 2 adım sonra terfi edecek. Sonrasında oyunu kazanacak. Kale gelip şiş yaptığı zaman siyah taşlarla sizin hamleniz ne olurdu arkadaşlar? Evet, siyahlar vezir fazla olmasına rağmen kötü bir şiş yedi. Ama satrançta her zaman bir çözüm yolu vardır. Satranç fırsatlarla doludur. O yüzden burada veziri kaybettikten sonra oyunu kaybedeceğimiz için beraberlik yapmak siyahlar için bir kazançtır. O yüzden şah H5 yaptığı zaman kale F6'ya almak zorunda. Alınca dikkat edersek siyahların hiçbir piyonu hareket edemiyor. Çakılı C piyonunun önünde kale kapattı. Tek hamle yapacak da şah kaldı. Şah 6. yataya gelemiyor. C4 piyonu yüzünden B5'e gidemiyor ve A4'e de B3 piyonu yüzünden gidemiyor. Yani kara şah hamle yapamıyor. Piyonlar da hamle yapamıyor. Şah tehdidi yokken hamle yapamıyorsak oyun pat olmuş demektir. Burada siyahlar kendisini pat kapanına alarak vezir kaybettiği konumda beraberliği kazanabiliyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu faydalı bulduysak videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.